Güzel bir günden herkese merhaba. Ben Figen Ararat. Bugün çok seveceğinizi umduğum harika bir örgü projesiyle karşınızdayım. Bebek yeleği yapıyoruz. Hem de tam bizlik haroşo ve lastik örgü örüyoruz. Ve hemen böyle bir çırpıda bir kalemde çıkartıveriyoruz. O kadar kolay ve o kadar güzel ki. Bakar mısınız şunun şirinliğine? Hadi yapımına başlayalım mı? Buyurun. Bu güzel yeleği Nako Bebek Color'la ördüm. Bakar mısınız şunun güzelliğine? Dokusu o kadar güzel ki, renkleri de harika. Bakın içinden rengarenk şeyler çıkıyor. Aynı buradaki balonlar gibi rengarenk. Çok güzel bir ip. %100 premium akrilik, gayet dayanıklı, bebişlerimizin cildine de uygun. Eğer bu renkle yapmak isterseniz de renk kodu 31050. Birçok rengi var tabii ki. Hangi şiş numarasıyla örülüyormuş? 3,5-4 ile örülüyormuş. Ben 4 numara şiş kullanacağım. Şöyle göstereyim. 4 numara şiş kullanıyorum. Benim ördüğüm yelek 6 aydan 1 yaşa kadar bebekler için uygun. Ön yüzünden başlıyoruz. 40 tane ilmek attım. Şimdi 44 sıra olana kadar haroşo örgü öreceğiz. Başta da dediğim gibi haroşo ve lastik örebilen herkes bu yeleği kolayca örebilecek. Şimdi 44 sıra haroşo örüyoruz. ...44 sıra haroşo olana kadar ördüm. Yani bir gidiş, bir geliş, bir sıra yani. 44 sıra olana kadar ördüm. Şimdi diğer parçasını da gösterebilirim. Şu omuz kısmını yapacağız. Bakın kol kısmını yapacağız. Orada lastik öreceğiz. Ama orada bir daralma var görüyorsunuz. Onu vereceğiz, ilmek eksilteceğiz. Sağda ve solda 3'er ilmek haroşomuz var. Bakın sağda ve solda. Ortası da lastik. Ama burada 40 ilmeği 28 ilmeğe indiriyoruz. Burada bir kol oyuntusu oluşturuyoruz. Sadece bir kerelik eksiltme yapıyoruz. Şimdi size daha net bir şekilde göstereceğim. Sağ tarafta 3 tane ilmek haroşo örüyorum. Bu çok güzel oturuyor. Güzel görünmesini sağlıyor. Hiç kıvrılmıyor. Şimdi 2 tane düz öreceğim ama düz örgülerde eksiltme yapacağım. 2 ilmeği birlikte düz örer gibi örüyorum ve eksiltiyorum. 2 ilmeği birlikte örüp bir ilmek eksiltiyorum. Yine 2 tane ilmeği birlikte örüp yine bir ilmek daha eksiltiyorum. Düz örgülerde eksiltme yapıyorum. Şimdi ters örgüye geçeceğim. Lastik nasıldı? 2 düz, 2 tersti. Şimdi ters örgüye geçeceğim. Ters örgülerde hiçbir eksiltme yapmıyorum. Sadece düz örgülerde eksiltme yapıyorum. Şimdi yine düz örgüye geçiyorum. Yine 2 tane ilmeği birlikte örüyorum. Yine eksiltmiş oluyorum. Yine 2 tane ilmeği birlikte düz örgü öreceğim. Ve yine eksilteceğim. Ters örgüye geçiyorum. Hiçbir eksiltme yapmıyorum. 2 ilmeği ters örgü örüyorum. Sıranın sonunda 3 ilmek kalana kadar sadece düz ilmekleri 2-2 örüp eksiltiyorum. Ters örgülerde hiçbir eksiltme yapmıyorum. Üç tane ilmek kaldı. Onları da haroşo olarak örüyorum. Toplamda 40 ilmeği 28 ilmeğe indirdim. Sağda ve solda 3'er ilmek haroşo var. Ortası da 2 ters 2 düz olmak üzere lastik örgü. Sadece bu yüzde eksiltme yaptık. Bir daha eksiltme yapmayacağız. Şimdi ne yapıyoruz? Sağda ve solda 3'er ilmek haroşo örüyoruz. Ortadakileri de 2 ters 2 düz olmak üzere lastik örgü örüyoruz. 3 tane ilmeğimi ördüm. Bakıyorum ters örgü başlıyor. 2 tane ters örgümü örüyorum. Sonra 2 tane düz örgü örüyorum. 2 ters 2 düz, sonda 3 ilmek kalana kadar lastik örgüme devam ediyorum sıra sonuna kadar. Kenarda 22 sıra haroşo olana kadar aynı şekilde örüyoruz. Sağda ve solda 3'er ilmek haroşo, ortalarda 2 ters 2 düz lastik. İşte bakın kenarlarda 22 diş haroşo olana kadar ördük. Şimdi 23. sıraya başlayacağım. Ama şu iki parçayı birbirine birleştireceğim. Ense kısmını oluşturabilmek için buraya 16 tane ilmek atıyorum. O da enseyi oluşturacak. İki parçayı birleştirip sonra arka kısmını birlikte öreceğiz ve
Yeleğimiz tek parçadan oluşacak. Bu da hem kolay olacak hem de çok güzel bir şekilde oturmasını sağlayacak. 16 ilmek attım, 28 ilmek sağda vardı, 16 ilmek attım, 28 ilmek de solda var. Toplamda 72 ilmeğe çıktık. Şimdi buradan devam ediyorum. Sadece bu sıraya mahsus olmak üzere sağda hani 3 tane haroşo bırakmıştık ya parçanın kenarında. Şimdi burayı 3 tane haroşo örüyorum. Sonra bir daha burada artık 3 tane haroşo örmeyeceğim. Sadece iki parçayı birleştirdiğimdeki sağ ve solu 3'er sıra haroşo öreceğim. Onu da biraz sonra size net olarak göstereceğim. Şimdi ortadakileri yine lastik örüyorum. Şöyle 2 ters, 2 düz olmak üzere. Sondaki 3 ilmeği yine haroşo örüyorum. Artık gördüğünüz gibi 72 ilmeğe çıktık. Sağda ve solda sadece 3'er ilmek haroşo bırakacağım. Orta kısmı da 2 düz 2 ters olmak üzere lastik örgü öreceğim. Sırtını tamamen şöyle burada da yaptığım gibi 22 sıra haroşo olana kadar öreceğim. Şimdi yine tersine geçiyoruz. 3 tane ilmek sağda haroşo örüyorum. Sonda 3 ilmek kalana kadar aradakileri 2 düz 2 ters olmak üzere lastik örüyorum. Bakın parçada sol tarafta 3 tane ilmek haroşo örmüştük. Şimdi onu lastiğe döndüreceğiz. 2 tane ters ördüm. Şimdi 2 tane düz. Yani hangi sıralamada geliyorsa öyle devam edeceğiz. 2 ters örüyoruz. Şöyle 2 düz olmak üzere devam edeceğiz. Artık oralarda haroşo örmeyeceğiz. İşte hepsini örmüş olduk. Burada da yaptığım gibi sağ taraftaki haroşoları sayacağız. 22 sıra olana kadar arka kısmını da öreceğiz. Sadece sağda ve solda 3'er ilmek haroşo bırakacağız. Ortadakileri 2 ters 2 düz olmak üzere lastiklerimizi öreceğiz. İşte bu kadar kolay. Sıra şuradan sayıyorum. 22 sıra sırt kısmı için ördük lastiği. Şöyle katlayınca göreceksiniz. Bakın sırt kısmı oluştu. Şimdi bu 72 ilmeği aşağıya kadar haroşo öreceğiz. Yani 44 sıra haroşo öreceğiz. İşte 44 sıra haroşo ördük ve arka kısmı da oluştu. Artık bitirebiliriz. Bitirmeyi nasıl yapıyoruz? 2 tane ilmeği birlikte örüyoruz şöyle. Ördüğümüz ilmeği tekrar şişe alıyoruz. Böyle 2-2 örerek sonuna kadar bitiriyoruz. Ve bitti. Birazcık da dikiş için pay bırakarak ipimi kesiyorum. İşte bakın yeleğin örgüsü bu kadar. Böyle bir şekil oluşuyor. Şöyle ikiye katlıyoruz. Bakın yelek oldu. Şimdi ne yapıyoruz? Sağdan ve soldan şöyle kol kısmına gelene kadar dikiyoruz ve yeleğimiz bitiyor. Ben şöyle işsiz dikiş kullanıyorum. Haroşoyu işsiz bir şekilde dikince tamamen bütün bir şekilde örülmüş gibi oluyor. Daha da güzel gözüküyor. İşte iki tarafını da diktim ve yeleğim hazır. Bakar mısınız, yeleğimiz çok güzel oldu. İsterseniz bir parçada şöyle ilikler açabilirsiniz. Burada düğmeler dikersiniz. Veyahut da şimdi benim yapacağım gibi 2 tane şöyle pompon yaparsınız. Ucuna da güzel böyle bir kordon yaparsınız zincirle ve onları takarsınız.
İşte yelek hazır olmuş olur. Ben bu pomponları çok yakıştırıyorum. Giymesi, bağlaması da çok kolay. Hem de yeleğe de çok güzel böyle bir sevimlilik katıyor. Şöyle pomponları sabitliyorum tığımla. Ve ikisini de birbirine bağlayıp fiyonk da yaptık mı şirin mi şirin bebek yeleğimiz hazır. İşte bu güzel örgü bebek yeleğini yapmak bu kadar kolay. Umarım beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı sabırsızlıkla bekliyorum. Yine güzel değişik örgü projelerinde buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın.